Otomobil kanalından hepinize merhabalar. Bu videoda Mercedes EQE ve BMW i5'i karşılaştırıyoruz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Önceki videomuzda BYD Atto 3 ve TOG T10X'i karşılaştırmıştık. O videoya da sağ üstten ulaşabilirsiniz. Öncelikle her iki otomobil de E segment olduğunu söyleyeyim. Dış tasarımdan başladığımızda EQE 4946 mm uzunluğa, 2103 mm genişliğe ve 1492 mm yüksekliğe sahip. BMW i5 ise 5060 mm ile daha uzun, 1900 mm ile biraz dar ve 1505 mm ile bir tık yüksek bir boyuta sahip. Bu şekliyle Mercedes EQE daha genişken BMW i5 ise biraz uzun ve yüksek. Boyutların ardından her iki otomobile önden baktığımızda her ikisinin de güzel göründüğünü söyleyebilirim. Ama benim tercihim BMW i5'ten yana olacak. Mercedes halihazırda bulunan modellerinden farklı bir tasarıma geçse de BMW henüz bu şekilde bir değişim yaşamadı ve içten yanmalı modellerle benzer tasarımları kullanıyor. Bu yüzden de BMW daha güzel geliyor. Aynı zamanda BMW i5'in ızgaraların etrafındaki ledler de gayet güzel görünüyor. Her iki otomobile yandan baktığımızda ise Mercedes EQE biraz yumuşak çizgilere sahipken BMW i5'in çizgileri biraz daha keskin. BMW bu noktada daha agresif bir tasarıma sahip. Bu yüzden de benim için daha güzel göründüğünü söyleyebilirim. Arka bölüme geçtiğimizde yine her iki aracın da karakteristik stop lambaları bulunuyor. Mercedes tarafında bagajı boydan boya kaplayan stop lambaları varken i5'te ise yere paralel tek çizgi şeklinde stop lambalar bulunuyor. Hazır arka bölüme geçmişken bagaj hacmi de Mercedes EQE tarafında 430 litreyken BMW i5 tarafında 490 litre. Bunların yanı sıra elektrikli arabalar için sürtünme katsayısı düşük otomobiller önem kazanmaya başladı. Mercedes tarafında sürtünme katsayısı 0.22, BMW i5 tarafında da aynı şekilde 0.22. Bu noktada birbirleriyle benzer değerlere sahip. Her iki otomobilin içine baktığımızda ikisi de gayet şık tasarıma sahip. İlk göze çarpan detay Mercedes EQE'de multimedya ekranın eğimli şekilde aşağıdan yukarı uzaması. Güzel görünse de ekranın üstlerine erişmek biraz zor olabilir. Ayrıca EQE tarafında ön konsolda hem gösterge ekranı hem de multimedya ekranın birleşik bulunduğu MBUX Hyper Screen özelliği de bulunuyor. Bu ekran sezgisel olarak kumanda edilebilen ve ön konsolun tamamı boyunca yer alan 3 adet OLED ekran şeklinde. Fakat bu ekran EQE 53 4matic Plus modeli ile sunulmakta. BMW i5 tarafında gösterge ekranı ile multimedya ekran birleşik olarak ve tablet gibi bir görünüme sahip. Bu noktada EQE modelinin iç tasarımı daha güzel ve kullanışlı. Her iki otomobilde de elektrikli hafızalı koltuklar bulunuyor. Orta konsola baktığımızda ise Mercedes'in orta konsolunun daha sade olduğunu düşünüyorum. Ek olarak Mercedes'in orta konsolunun altında bir saklama alanı varken BMW i5'te böyle bir alan bulunmuyor. Son olarak direksiyon konusunda da Mercedes biraz daha farklılaşmış. 3 kollu bir direksiyona sahip ama her kolda 2 parça olarak yapılmış. Bu noktada da 6 kollu bile diyebiliriz. Genel itibariyle her iki otomobilin de iç mekanı gayet güzel. Zaten E segment otomobiller olduğu için birçok özelliği her iki otomobilde de standart olarak bulunuyor. Teknik özelliklere geçtiğimizde Mercedes EQE tarafında 215 kW yani 292 beygir motor bulunurken BMW i5 tarafında ise 160 kW yani 218 beygir motor bulunuyor. Bu motor boyutuyla TOG T10X ile aynı motor gücüne sahip diyebiliriz. Motor bakımından Mercedes EQE daha güçlü bir motora sahip. Buna karşın Mercedes EQE'nin 0-100 hızlanması 6.4 saniye iken
BMW i5'in 0-100'ü 7.9 saniye. Hızlanma konusunda da Mercedes EQE'nin önde olduğunu görüyoruz. BMW i5'in motor ve hızlanma konusunda Tok-Teonix ile benzer özelliklere sahip olduğunu ek olarak belirteyim. Konumuza dönecek olursak Mercedes EQE maksimum hızı 210 iken BMW i5'in maksimum hızı 190. Buradan anlayabileceğiniz gibi hem hızlanma hem de maksimum hızın motor gücüyle bağlantılı olduğunu görüyoruz. BMW i5'in motor gücünün 160 kW olması ÖTV dilimi konusunda da bir alt dilimde olmasını sağlıyor. Yani BMW i5 %40'lık bir ÖTV dilimindeyken Mercedes EQE %60'lık bir ÖTV diliminde. Ama buna karşın BMW i5 daha pahalı bir fiyatla karşımızda. Teknik özelliklere devam ederken Mercedes tarafında 90 kWh kapasitesi bulunan bir batarya varken BMW i5 tarafında 81.2 kWh kapasiteli batarya bulunuyor. Batarya konusunda da önde olan EQE 548 ila 580 km maksimum menzile, BMW i5 ise 477 ila 582 km menzile sahip. Bu noktada benzer değerlere sahip olduklarını görüyoruz. Fakat bununla birlikte EQE güncel olarak 4 tekerlekten çekişli şekilde, BMW i5 ise arkadan itişli şekilde satılıyor. Her iki aracın da özelliklerine değindik. Genel olarak baktığımızda Mercedes EQE özellikleri bakımından daha önde görünüyor. Peki fiyatları nasıldır? Mercedes EQE 350 4MATIC AMG modeli güncel satış fiyatı 3.741.000 TL iken yeni BMW i5 e-Drive 40M Sport modeli güncel satış fiyatı 3.876.000 TL. Bu noktada daha önce dediğim gibi Mercedes EQE %60'lık ÖTV dilimindeyken BMW i5 %40'lık ÖTV diliminde ve buna karşılık olarak BMW i5 daha pahalı bir fiyatla satılıyor. Bu videonun sonucunda BMW i5'in tasarımını daha çok sevsem de özellikler bakımından önde olduğu için Mercedes EQE modelini seçiyorum. Bu videoda Mercedes EQE ve BMW i5'i karşılaştırdık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.